Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Bahar aylarına yakışacak harika bir bluzla geldim. Üzerimde gördüğünüz bu şahane rengine bayıldığım bluzu sizler için hazırladım. Ben gerçekten çok beğendim. Üzerimde duruşu da şahane. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Elimde angora ipler vardı uzun zamandır bundan. Ben de bunları değerlendirmek adına aslında bu projeye başladım. Ama sonuca bayıldım. Şahane oldu. Sadece 2 yumak angora ip kullanarak bu güzel bluzu elde ettim. Ve bedenine baktığınız zaman şöyle bakın, gayet de salaş, geniş bir beden. Yani medium bedenlerde gayet rahatlıkla kullanabilir. Şöyle arkamı döneyim. Bakın arkadan da şöyle duruşunu görüyorsunuz. Efil, gerçekten şahane bir bluz oldu. Ben şöyle yarım şekilde içe koyarak kullanmayı daha çok sevdim. Bakın sıcağı sıcağına paylaşıyorum. İpliklerini bile temizlemedim. Hemen yakasını bitirdim. Üzerine güzel bir ütü bastım. Bu sefer ütüyü güzelce bastım. Yani normalde zaten angora ip böyle çeken bir ip, tiftik tiftik bir ip. Böyle efil efil dursun diye üzerine ütü bastım ve bence gayet güzel oldu. Sizler eğer bu şekilde olsun istemiyorsanız lütfen denemeden sakın ütü basmayın. Sonrasında yorumlarınıza kötü yorumlar istemiyorum. Evet, dediğim gibi 2 yumak angora ip kullandım. Small beden için hazırladım ama gayet geniş bir yapısı var. Sizler medium beden için de bunu gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kendi bedeninize göre artırmayı zaten biliyorsunuz. Düz bir model. Benim başladığım ilmek sayısına 5, 10, 15 bedeninize göre ilmek ekleyerek kendi bedeninizi çok rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Evet, çok fazla konuştum. Daha fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Ama geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. O zaman keyifli seyirler. Evet, modelimiz için 171 tane ilmeğimizi atıyoruz. Şöyle bakın, şu taraf ters taraf, böyle diş diş görünen, şöyle başak başak görünen taraf düz tarafı. Düz tarafını çeviriyoruz. Lastiğimizi örmeye başlayacağız. Şimdi burada bir kitleme yapmam gerekiyor. O yüzden de şu sondaki ilmekle baştaki ilmeği birlikte örerek kitleme yapıyorum ve ilmek sayımı da 170'e düşürüyorum. Evet, kitlememizi yaptık. Şu ipi iyice sıkıyorum, arada boşluk kalmasın diye. Evet. Şimdi bunu düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Ters. Tekrar düz. Bir ters, bir düz lastik modelini başlıyorum. Bir düz, bir ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Evet, şimdi sıra başına geldim tekrar. Şimdi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. İstediğimiz lastik boyunu burada uygulayabiliriz. Şöyle ben 5 sıra falan örmeyi düşünüyorum. Ardından da beden kısmına geçeceğim. Şimdi bu 170 ilmeği bir ters bir düz olarak 5 sıra lastik örelim. Ardından beden kısmıyla devam edeceğiz. Evet, 5 sıra lastiğimi ördüm bu şekilde. Şimdi bu kalınlık benim için yeterli. Tüm ilmeklerimi, şunu tutalım ses yapmasın, düze çeviriyorum. Artık sadece düz örgü üzerine modelimizi belli bir mesafeye kadar devam ettireceğiz. Bakın, bütün ilmeklerimi düze çevirerek döne döne 170 tane ilmeğimi belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi sadece düz örüyorum. Büyük işe geçtiğim için daha seyrek duracak örgüm. Daha efil efil güzel bir görüntü olacak. Lastik kısmı bir tık daha dar olsun diye bir numara küçük örmüştüm. Evet, bu şekilde. İlmeklerimin hepsini diğer şişime geçireceğim. Ve dediğim gibi ön yüz arka yüz yok. Döne döne ilmeklerimi belli bir uzunlukta öreceğim. Evet, ben şimdi beden kısmını koltuk altı kısmına kadar düz bir şekilde ördüm. Şimdi santim olarak ölçüsünü sizinle hemen paylaşmak istiyorum. Şöyle kıvrılma payını da düşünerek, şu kısımda çünkü kıvrılma var. Hemen santim ölçüsünü vereyim sizlere.
Evet, şöyle 32 santim uzunluğunda ördüm. Bu aşamada şöyle en genişliğini merak ediyorsanız onu da söyleyeyim. En genişliğimiz de 47 santim. Şimdi artık ön ve arkayı ayrı olarak öreceğiz. Onun için şöyle yapacağız. Önce önü öreceğiz, daha sonra arkayı. Şuraya hemen bir ilmek ayracı takıyorum. Toplam 170 tane ilmeğim vardı. Öncelikle 85 tane ilmeğimi örüyorum. Ayracı taktıktan sonra. 2'ye bölüyoruz, yani 170 ilmek. 2'ye bölüyoruz. 85 ön, 85 arka olacak şekilde 2 eşit sayıya bölüyoruz. Arkayı ve önü ayrı olarak örerek devam ettireceğiz. Şimdi hemen ben 85 tane ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. 85 tane ilmeğimi ördüm. Hemen şuraya bir ayracımı takıyorum. Önce çayımızı içeceğiz. Tamam, kızım bana çay yapmış. Örgüyü bırak, çay içelim diyor. Tamam, hemen şunu göstereceğim ablalara. Evet, bu aşamada örgünün arka yüzünü çeviriyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Ve arka yüzde ilmeklerimi ters, ön yüzde düz olacak şekilde belli bir uzunlukta önce bu 85 ilmeği öreceğim. Yaka örüntüsüne geldiğim zaman görüşelim. Şimdi düz olarak öreceğim. Daha sonra kaç santim ördüm, ne kadar ördüm sizlerle paylaşacağım. Tamam canım. Evet, şimdi ben yaka örüntüsüne kadar belli bir uzunlukta ördüm. Şöyle bakın. Arka kısımdan gösterirsek daha net anlaşılır. Şimdi bu kısma kadar zaten döne döne örmüştük. Şu kısmı da daha sonra ördüm. Şimdi santim olarak da ölçüsünü hemen paylaşmak istiyorum. Şu an misina olduğu için biraz ölçümde zorlanabilirim. Bakın şu mesafe. Şuradan ölçelim de daha sağlıklı olsun şu kısımdan. Evet. Şimdi bakın. Şuraya kadar zaten birlikte örmüştük. Bakın. Şu alt kısmı sonradan, şu kısmı sonradan ördüm. Şimdi yaka örüntüsü yapacağız. Buranın şöyle santim ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Şöyle 17 santim. Bakın 17 santim. Gel keseyim kızım. Tamam. Yani aslında üzerinize denediğinizde böyle yakanın, daha doğrusu omzun böyle bir 4 parmak falan altında olması gerekiyor. Şimdi hemen yaka örüntüsüne geçeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve 28 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu sağ omuz için. Evet, bakın 28 tane ilmeği ördüm. Şimdi burayı sağ omuz için ayıracağız. Bu kısmı yakayla hiçbir alakası olmayacak. Burayı şöyle ayıralım. Ardından da şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeği daha sonraki sıralarda kesmek üzere ayırıyorum. Şimdi aradaki 19 ilmeği kesiyorum. Birincisini ördüm, ikincisini örüyorum. Bir önceki ilmeğin içerisinden
geçirerek kesiyorum. Tekrar devam ediyorum. Bakın bu şekilde ilmeklerimi kesiyorum. Bu aşamada elinizi çok sıkı tutmayın. Büzüşme olabilir. Çünkü modelimiz esnek bir model. Bakın bu şekilde 19 tane ilmeğimi kesiyorum. Duruşu bu şekilde olacak bakın. Evet bakalım. Şu aşamada 28 tane ilmeği burada ayırıyoruz. Burada da bakın 2, 4, 5 tane olması gerekiyor. Yani 2 tane daha kesme yapacağım. Evet. Şimdi bakın. Omuz için 28 tane ilmeğim var sol omuz için. Burada da 5 tane ilmeğim var. Önce sol tarafı öreceğiz. Daha sonra sağ tarafa geçeceğiz. Şimdi bu 5 ilmeği yaka için keseceğim ama diğer sıralarda. Şimdi ilk aşamada ortadaki ilmekleri kestikten sonra şimdi örmeye devam ediyorum. Normal ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzleri ters olacak olarak öreceğim. Ön yüzde tekrar kesme yapacağım. Böyle düz yaka kesmelerini ben pek sevmiyorum. Boynu kasıyor. O yüzden de böyle güzel bir girintili oval yaka kesmesi yapacağım. Daha önceki ilk yaptığım kazaklarda falan çok tecrübem yokken genelde düz kesiyordum. Sonra kullanırken çok kullanışlı olmuyor. Hoşuma gitmiyor. Bu şekilde daha kullanışlı ve daha şık oluyor. Şimdi arka yüzdeyim. Sol tarafta arka yüzde herhangi bir kesme vesaire yapmıyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Neyin kapağını açacağım? Simi mi? Simin. Ne yapacaksın onu? Ortalığı batırma, tamam mı? Tamam. Yemeğine mi katacaksın? Hayır, çayıma. Çayına katacaksın. Çayıma. Evet, çayına fındık kattı, sim kattı, değil mi kızım? Küçük toplar kattı. Oo. Çok renkli bir çay yaptın Eloş. Dur sıram. Bir de boncuk. Evet, boncuk da kattın. Ah Eloş, ah katmak güzel de kim temizleyecek Eloş ya? Nereye? Bu odanı kim temizleyecek? He? Sen. Ben mi? Ama ben yoruluyorum. Bana yazık değil mi? Ama ben sana yardım edeyim. Aa tamam. O zaman süper. Evet, şimdi arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ön yüzde tekrar kesme yapacağız. Evet, şimdi ön yüzdeyiz. Yaka için 3 tane ilmeğimi keseceğim. 1 2 ve 3. Bakın 3 tane ilmeği kestim. Şimdi kalan ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Arka yüzde yine ters olarak öreceğim. Ön yüzde de şu kalan 2 ilmeği keseceğiz ve yaka kesmemizi sol tarafta bitirmiş olacağız. Sağ tarafta da aynı mantıkla devam edeceğiz. Şimdi ben bu önü bir düz öreyim. Arkayı ters öreyim. Önde tekrar son yaka kesmemizle görüşelim.
Evet, şimdi tekrar örgünün ön yüzündeyim. Yaka için 2 tane ilmeğim kaldı. Hemen bunları da kesiyorum. Birinci kesmem. Bakın şu da ilmek olduğu için bunu bu tarafa kaydıracağım. Evet, ikinci kesmemi yapacağım. Şimdi bu kısımda 28 tane ilmeğim var. Bu 28 ilmeği düz olarak örüyorum. Şu ses yapmasın, çok gıcık oluyor videoda dinlerken. Evet, bakın sol tarafın yaka oyuntusunu yapmış olduk. 3 aşamada yaptık. Önce şu ortada ilmekleri düz kestik. Sonra 2 defa da dönerek şu kısımlardan önce 3 ilmek kestik, sonra 2 ilmek kestik. Şimdi burada 28 tane ilmeğim kaldı. Bunu omuz için belli bir uzunlukta öreceğim. Ardından da keseceğiz. Daha sonra da sağ tarafı aynı şekilde öreceğiz. Şimdi arkada ters, önde düz olarak bu 28 tane ilmeğimi belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra beraber keseceğiz. Ne kadar ördüm, kaç santim ördüm sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben tamamlayıp dönüyorum. Evet, bakın ben belli bir uzunlukta ördüm. Şimdi kaç santim örmüşüm? En son kesme yaptığımız yer şuraydı. Hemen size santim ölçüsünü vereceğim. Evet, 7 santim uzunluğunda örmüşüm. Şimdi kesme yapacağım. Kesmeyi daha önce de söylediğim gibi esnek olarak yapacağım. Şöyle bakın, ilmeklerimizi mümkün olduğunca geniş tutarak bu şekilde kesmemizi yapıyoruz. Bakın, 28 tane ilmeğimi hem örüyorum hem de kesiyorum. Bakın bu şekilde duruyor. Eğer burayı sıkarsanız düşük kolda az bir düşme olur aşağıya doğru. O da kol ölçüsünü etkiler. Yani aynı sayılar, aynı iplik, aynı şiş olsa bile sizin ilmekleri alış gevşekliğiniz ve sıkılığınız gerçekten %90 örgüyü etkiler. O yüzden de dikkat edelim. Evet, son ilmeğimi de yine örüyorum. Ardından da şöyle dikiş payı için biraz ip bırakıyorum. Bakın şöyle zincir çeker gibi içinden geçirip kilit yapıyorum. Evet, bu şekilde sol omzumuz hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi sağ tarafla devam edeceğiz. Normalde şey diyordum, aynı mantıkla yapalım diyordum ama aynı mantık çok kolay kavranmıyor çoğu kişi tarafından. O yüzden göstereceğim. Şu an kızım da çok güzel kendi başına oynuyor. O yüzden gösterme şansım varken hemen değerlendireceğim. Evet, şimdi sağ tarafla devam ediyoruz. Sağ tarafın kesmesini her zaman için arka taraftan yapıyoruz. Şöyle ipimi hemen şu kısımdan geçirip bir düğüm yapıyorum, sabitliyorum. Ardından da arka tarafın kesmesiyle başlıyorum. Zaten önde örerek gelmiştik ya, o yüzden arkada direkt kesmeyle başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ve 3 tane ilmeğimi kesiyorum. Kalan 2 ilmeği örüyorum.
Diğer 28 ilmeği yine ters olarak örüyorum. Önde bütün ilmekleri normal düz olarak öreceğiz. Önde herhangi bir kesme yapmıyoruz. Sağ tarafta önde kesme yapmıyoruz. Örgünün ters yüzünden kesme yapıyoruz. Sol tarafla orantılı olabilmesi açısından bu önemli bir ayrıntı. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum. Aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Evet. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Son kez kesme yapacağım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi kestim. Şimdi şu kenar ilmeğiyle birlikte 29 tane ilmeğim var. Ben kenar için 28 tane ilmek devam ettireceğim için, omuz için daha doğrusu, bir tane daha kesiyorum. Bu tarafa geçiyorum. Şu an 28 tane ilmeğim kaldı. Bunları arkada ters, önde düz olacak şekilde 7 santim uzunluğunda, diğer tarafı 7 santim örmüştük, öreceğim. Daha sonra ilmekleri kapatacağım. Diğer tarafta zaten kapatma işlemini yapmıştım. Bu şekilde de bluzumuzun ön kısmını bitirmiş oluyoruz. Arka kısmına devam edeceğiz. Evet, şimdi ben arka bedeninde belli bir uzunlukta ördüm. Onu da şöyle söyleyeyim, bakın. Önden yaka örüntüsünü daha önce başlıyoruz. Arkadan ense örüntüsünü sadece 3 sıra kalıncaya kadar örüp o kısımda bırakıyoruz. Yani ense örüntüsü için çok derin bir oyuk bırakmamıza gerek kalmayacak. Sadece 2 sıra kesme yapacağız ve bir sırada normal düz öreceğiz ve kapatacağız. Şöyle baktığımızda bakın, azıcık bir mesafe kalmış ve ben ense örüntüsüne geçiyorum. Hemen başlıyorum örmeye. Sadece 2 kez kesme yapacağız. Bir tane bütün keseceğiz. Bir tane de sağdan ve soldan keseceğiz. Bir kez daha, bir tane derken. Şimdi 30 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet, 30 tane ilmeği düz bir şekilde ördükten sonra şimdi sondan da 30 tane ilmek kalacak şekilde aradaki ilmekleri kesiyorum. Düz ördüm, bir sonrakinde düz ördüm, yine içinden geçirdim. Klasik kesme yöntemi uyguluyorum, bakın bu şekilde. Evet, sondan 30 tane ilmek kalıncaya kadar aradaki ilmekleri bakın bu şekilde kesiyorum. Evet, aradaki ilmeklerimi kestim. Şimdi 30 tane ilmeğim kaldı sol tarafta. Bütün ilmeklerimi normal düz bir şekilde öreceğim. Arka yüzleri ters olarak öreceğim. Ön yüzde tekrar kesme yapacağım.
Sol tarafı ne yapıyorduk? Ön yüzde sıra başında yapıyorduk kesmesini. Sağ tarafı da arka yüzde sıra başında yapıyorduk. Biz şu an sol tarafta olduğumuz için ön yüzde sıra başında yapacağız. Zaten 30 tane ilmek bıraktım. Sadece bir sırada 2 tane ilmeği keseceğiz ve daha kesme yapmayacağız. Hemen çeviriyorum. Arka yüzde de ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, tekrar örgünün ön yüzündeyim. 30 tane ilmeğim vardı. Şimdi 2 tanesini yine kesiyorum. Ve 28 tane ilmeğe ulaştığım zaman zaten omuz için gerekli kısmı ayırmış oluyoruz. Şimdi sıramı normal düz olarak örüyorum. Arka sırada ters olarak örüyorum. Ön sırada bütün ilmeklerimi kapatacağım. Bu ense oyuntusu yeterli. Gayet de hoş duruyor. Evet, bakın tekrar örgünün ön yüzündeyim ve ense oyuntumuz bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi artık ilmeklerimi öreceğim ve kapatacağım. 28 tane ilmeğimi örüp kapatıyorum. O kadar gevşek ki kapatırken biraz kayabiliyor elimizden. Evet, bu şekilde ilmeklerimi kapatıyorum. Evet, bütün ilmeklerimi kapattım. Şimdi şöyle bir zincir çekiyorum. Şöyle karşı tarafa bakıyorum. Bakın karşı tarafta sıra sonunda ipimiz yok. O yüzden burada dikiş için şöyle biraz uzun bir ip bırakıyorum. Ve bitiriyorum. Evet, şimdi bu tarafımız hazır. Şu an içine kavruluyor, tam anlaşılmıyor. Şimdi bu tarafı yapacağız. Zaten sıra sonuna kadar örerek gelmiştik. Şimdi örgünün arka yüzünden hemen ipimi buraya sabitliyorum. Bu arada bir yumak hala bitmedi. Bedenin tamamında yani bitirmiş olacağız birazdan. Bir yumağımdan birazcık ip artmış olacak. Hemen şöyle ipimi sabitliyorum. 2 tane düğüm yapalım da sağlam olsun.
Şimdi burada ne yapıyorduk? Kesmeleri arka yüzden yapıyorduk. Hemen 2 tane ilmeğimi keseceğim. Zaten 30 tane ilmeğim vardı. İlmek sayım 28'e düşecek. Bakın 2 tane kestim. Kalanları normal ters olarak örüyorum. Şuradaki bakın en soyuntumuzu görüyorsunuz. Burayla aynı şekilde. Evet, bu 28 tane ilmeğimizi şimdi ördük. Bu sırada da düz öreceğim. Arka sırada ilmeklerimi keseceğim. Bu sırada 28 tane ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. Evet, şimdi örgünün arka yüzünde ilmeklerimi hem örüyorum hem de kapatıyorum. Bu şekilde bakın. Arka yüzden kesme yaptığımız için kapatma işlemini de arka yüzde yapıyorum. Diğer tarafla uzunluğu eşit olsun diye. Evet, ilmeklerimin hepsini bu şekilde kapatıyorum. Evet, şimdi kesme işlemi bitti. Dikme işlemine geçeceğiz. Bakın şu dış kısımlarından içe doğru dikeceğiz. Omuz kısımlarından bu 28'er tane ilmek kesmiştik ya, sadece bu kısımlara dikeceğiz. Şu oyduğumuz kısımlara yaka yapacağız. Şöyle bakın, kenarda ip bırakmıştım zaten dikmek için. Hemen şu noktaya geliyorum. Şöyle bakın, normalde şu dıştan dikiyordum. Bunu da içten dikeceğim. İçteki ilmeği şöyle ortasına batacağım. Sonra geliyorum. Karşıdaki ilmeğin tam içine batıyorum. Bu kısma geliyorum. İlmeğin şöyle içine batıyorum. Karşıya geçiyorum. Karşıdaki ilmeğin içine batıyorum. Dikişimizi bu şekilde yapacağız. Burada içe batıyorum. Karşıda geliyorum. Bakın. Şöyle batıyorum. Karşılıklı bu şekilde ilmeklerimi dikiyorum. Yani şöyle bir görüntümüz olacak. Arada böyle çizgi şeklinde görünmeyecek. İlmekler daha bütün gibi duracak. Örgümüz ince olduğu için bunun daha çok yakışacağını düşündüm. Bakın bu şekilde. Evet, şöyle ilmekler bütün gibi görünüyor, yani sanki bütün örülmüş gibi. Karşıya geçiyorum. Bir buradan bir karşıdan olacak şekilde dikişimizi yapalım. 28 tane ilmeği tam ucuca denk getirerek dikelim. Evet, bu şekilde. Şimdi evet, şu kısım ve bu kısım, ikisini denk getirerek kayma olmayacak şekilde
Aynı gösterdiğim bu teknikle dikelim. Bu tarafı bu şekilde dikelim. Diğer tarafı da yine dıştan, ipimi zaten bırakmıştım. Dıştan içe doğru aynı şekilde dikelim. Sadece bu 28'er tane ilmek olan kısımları dikiyoruz. Şöyle göstereyim. Şu aradaki kısımları dikmiyoruz. Bakın şu kısım yaka için buradan yaka çıkaracağız. O yüzden de bu kısmı dikmiyoruz. Bu kısmı bırakalım. Diğer kenarlardaki 28'er ilmeği karşılıklı bu şekilde dikelim. Evet, şöyle bakın, tepe kısımlarından dikişimi yaptım. Omuz kısımlarını. Kolunda bir tanesini ben hazırladım. Şöyle geniş balon kol oldu. Alt kısma doğru daralan. Şimdi diğer tarafını birlikte hazırlayacağız. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Eğer kolu bu kadar, benim kadar geniş yapmak istemiyorsanız ilmek sayısını daha az çıkarabilirsiniz. Ben toplam 90 ilmek çıkardım kolun bütün çevresinden. 90 ilmeği ördüm. Sizler 80 ilmek çıkararak daha hacimsiz bir kol, yani bu kadar balon kol yapmanıza gerek yok. Daha normal bir kol elde edebilirsiniz. Bakın şurada ilmeklerimiz var. Bir şöyle kenar ilmeklerimiz var. Geniş geniş olan, onlardan değil. Şöyle içteki düzgün ilmeklerden ilmek çıkararak başlıyoruz. Şöyle ipimizi hemen sabitliyorum. Evet, bakın. Şöyle kapanan kenardaki ilmeklerin, bakın düzgün ilmeklerin her birinden birer tane ilmek çıkarıyorum. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İlmeği çıkardığımız şu hizayı kaybetmememiz lazım. Yani mesela bu hizadan gidiyorum ya ben. Eğer şuna batarsam bakın ne yapmış oluyorum? Hizamı bozmuş oluyorum. O yüzden de aynı hizayı takip ederek ilmeklerimizi çıkarmaya gayret edelim. Bakın gördüğünüz gibi aynı hizayı takip ediyorum ve ilmeklerim gayet düzgün çıkıyor. Şöyle 40 santimlik bir misinalı şişle döne döne öreceğim kolu. 40 santimli yoksa eğer şişiniz, normal şişle de örebilirsiniz. Bu şekilde bakın ilmeklerimi çıkarıyorum. Bütün çevresinden toplamda 90 adet ilmek çıkaracağım. Evet, bu şekilde. Şimdi bütün çevresini dönüp geliyorum. Evet, bakın bütün çevresini geçtim. Şöyle hepsinden ilmek topladım. Şimdi bu ilmekleri belli bir uzunlukta döne döne sadece düz olarak örüyoruz. Başka hiçbir işlem yok. Bakın gördüğünüz gibi sadece bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ta ki lastik kısmına kadar. Lastik kısmında tekrar birlikte olacağız. O kısımda tabii ki azaltmalarımız olacak. Orayı da detaylı olarak sizlere anlatacağım. Şimdi bakın bu şekilde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın. Evet, kolu belli bir uzunlukta ördüm. Şimdi santim olarak da ölçüsünü vereyim. Misinadan dolayı biraz eksik olabilir ölçüsü. 1-2 santim, çünkü üst kısım kıvrılıyor. Bakın normalde daha şuralarda falan olması lazım, yani kıvrıldığı için. Bu da santim ölçüsü isteyenler için. Şöyle bir 38 santim uzunluğunda diyelim. Şimdi hemen lastik kısmına geçiyoruz. Lastik kısmına geçerken de azaltmalar yapacağız. Şimdi kesmeye başlıyoruz. Aynı zamanda da lastiğe geçiyoruz. Şimdi bakın bir tane ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 tane ilmeği şöyle ikisini birlikte girerek düz olarak örüyorum. Aynı zamanda da kesme yapıyorum. Tersi normal örüyorum. 2 ilmeğe giriyorum. İkisini birlikte düz olarak örüyorum ve aynı zamanda da kesiyorum. Tersi örüyorum. Düz ilmek için ikisinin içerisine birlikte giriyorum ve düz olarak örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. Bir tane ters örüyoruz. İkisinin şöyle
içine birlikte giriyoruz ve düz olarak örüyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Bütün ilmeklerimi bir ters bir düz olarak ördüm. Şimdi son bir kez daha kesme yapacağız. Bakın sıranın başındayım. Şu 3 tane ilmeğin üçüne birlikte giriyorum ve ters olarak örüyorum. Bir tane daha kesme yaptım. Şimdi kalan ilmekleri artık kesme yapmadan bir ters bir düz olarak belli bir mesafede lastiğimi öreceğim. Daha sonra da ilmeklerimi kapatacağım. Lastik boyunu ben şöyle göstereyim, bakın. Şu şekilde ördüm. Sizler daha uzun da yapabilirsiniz veya daha kısa da tutabilirsiniz. Sayalım bakalım kaç sıra örmüşüm. Düz ilmeklerimizden sayarsak eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra lastik örüp ilmeklerimizi kapatacağız. Şimdi ben lastiğimi örüyorum, ilmeklerimi kapatıyorum, dönüyorum. Daha sonra yaka kısmıyla devam edeceğiz. Kol detaylarımız da bitti. Bakın bu şekilde kollarımız. Şimdi yakayla devam ediyoruz. Bakın şöyle geniş bir yaka var. Yakaya da şu alt kısma uyguladığımız lastik gibi bir lastik yapacağım. Hemen ipimi alıyorum. Şöyle arka kısımdan sabitliyorum. Ve bakın ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. Yine şöyle aynı hizadan ilmekleri çıkarmaya gayret edelim. Bakın bu şekilde geniş bir yakamız olacak. Çok uzun bir yaka olmayacak. Bakın aynı hizadan ilmekleri bu şekilde çıkarıyorum. Yakanın bütün çevresini aynı şekilde geçeceğiz. Evet, bu şekilde bakın bütün çevresinden ilmeklerimizi çıkaralım. Ardından da bir ters bir düz lastiğimizi örelim ve bitirelim. Şimdi ben bir ilmekleri çıkarayım. Kaç tane ilmeğim var onu söyleyeceğim. Normalde söylemek çok mantıksız. Kaç tane ilmek olduğunu. Şundan dolayı mantıksız. Çünkü mesela atıyorum siz şu noktaya da batabilirsiniz ama bu noktaya batmıyorum, ben böyle geçiyorum. Bir de tabii ki beden değişince ilmek sayısı da değişecektir. Ama böyle 3 sene geçiyor, 4 sene geçiyor. Eski videolarımdan hala yakadan kaç ilmek çıkardınız, keşke söyleseydiniz vesaire tarzında yorumlar oluyor. O yüzden de bu sefer yakadan kaç tane ilmek çıkardım onu söyleyeceğim. Şimdi ben ilmeklerimi çıkarıp dönüyorum. Evet, şu an fark ettim, video editlerken yaka kısmında çektiğim videoyu yanlışlıkla silmişim. Toplam yaka için 140 ilmek çıkardım ve bu 140 ilmeği 5 sıra lastik ördükten sonra ilmekleri kapattım ve bu şekilde de yakamı hazırladım. Evet, son olarak da bakın yaka kısmında kapattım bütün ilmeklerimi ve gördüğünüz gibi bluzumuz hazır. Ben bu şekilde içe verdim ön kısmını. Şöyle bakın, arka kısmı daha salaş bıraktım. Ve gördüğünüz gibi şahane oldu. Ben en çok rengini ve bu duruşunu beğendim. Size de şöyle göstereyim, bakın. Şahane duruyor gerçekten. Çok içime sindi. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu arada küçük bir tüyo söyleyeceğim. Üzerini ben normalde ütüyü direkt bastırmıyordum. Bu sefer bastırarak ütüledim. Çünkü böyle efil efil durmasını istiyordum. İpimiz angora ip olduğu için biraz daha tiftikli ve çeken bir ip. O yüzden de bu şekilde ütüleyerek gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Benim açımdan bir sakınca yok. Sizler eğer bu şekilde kendi bırakmasını istemiyorsanız normal versiyonu altına bir bez koyarak da ütüleyebilirsiniz. Ama ben ütüyü doyasıya bastırdım ve ortaya çıkan sonuca bayıldım. Şuna bakar mısınız? Fabrika işi gibi duruyor gerçekten. Şahane oldu. Evet, buraya kadar videomu izlediyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle.
Hoşçakalın.